İnternet üzerinde kendiyle ilgili adres açıp tanınan bir kullanıcı 3036 yılından geldiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anlattığı şeyler hem olası hem de değil. Fakat bazı açıklamalar karşısında donup kalmamak elde değil. Düşünün, elektriğin, su kaynaklarının, gıdaya ulaşımın ve en önemlisi özgürlüğün olmadığı bir dünyada yaşayabilir misin? Gelin bu adamı hep birlikte yakından tanıyalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Takipçi olup biteni değerlendirelim. Öncelikle biri çıkıyor ve 3036 yılından geldiğini iddia ediyor. Daha sonrasında bulunduğu dönemde nelerin olmadığını, insanlığı hangi felaketlerin beklediğinden bahsediyor. Zaman yolcusu gelecekteki yaşam hakkında öyle açıklamalar yapıyor ki insanın bir yanı açıklamaların doğruluğuna inanırken bir yanı da ciddi derecede sorguluyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kullanıcı konuşmasının başında doğrudan kameraya bakarak "Şu an hiç olmadığım kadar özgürsün" diyor. Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor. Çocuklarınız bunu göremeyecek bile. O yüzden boş verin diyor. Kullanıcının bahsettiği yaşaması muhtemel olayları düşündüğümüzde insanlığın özgürlüğünü kaybetmesine çok da şaşırmamalı. Şimdilerde bile gerçek bir özgürlükten bahsedememekteyiz. Savaşlar, açlık, adalet yoksunluğu, bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda 3036 yılında özgürlüğümüzü kaybediyor oluşumuza pek de şaşırmak mümkün değil. Kullanıcıya gelen en can alıcı sorulardan biri 3036 yılındaki mevcut dünya nüfusu ile ilgili. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda dünya nüfusunun azalmasına yönelik birçok komplo teorisi var. Bunlardan bazıları ise oldukça ciddi teoriler. Kullanıcı, dünya nüfusu ile ilgili 2 milyardan biraz fazla insan şeklinde bir açıklama yaparak şaşırtıyor. 2021 yılında 8 milyara yakın insan nüfusu varken 3036 yılında, yani tam 1015 yıl içerisinde şimdiki mevcut nüfusun 3'ü yok oluyor. Asıl soru şu: 1015 yıl içerisinde neler oluyor? İnsanlar nasıl ve neden ölüyor? Kullanıcının yayınladığı videoda en önemli detaylardan biri sürekli olarak büyük elektrik kesintisine dikkat çekiyor olması. Derin bir nefes alarak açıklıyor. Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi Aralık 2052'de başlıyor. Temel olarak 5 yıldan fazla bir süredir her şey kararıyor. İnternet, güç, her şey. Terör denilen şey yüzünden kopuyor. Ancak çoğu aksini düşünüyor. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kuas ortamı hakim. Kullanıcının verdiği tarihe göre tam 31 yıl sonra dünya büyük bir elektrik kesintisi yaşayacak. Peki bu gerçekten mümkün olabilir mi? Açıklamalarda insanlar gibi hayvanların da sayılarına dikkat çeken kullanıcı, ister inanın ister inanmayın, hayvanat bahçemiz köpekler ve kediler, tavşanlar, sincaplar gibi hayvanlardan oluşuyor. Bunlar egzotik hayvan olarak kabul edilmekte. Aslanlar ve kaplanlar gibi daha büyük türlerin tümü, kedi türleri, daha büyük olanlar, filler, hepsi gitti. Daha büyük türler yok oldu diyerek insan nüfusunda olduğu gibi hayvan nüfusunda da ciddi azalmaların yaşandığını söylüyor. Yine son yıllarda özellikle dünyanın iklim değişikliği ve küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşmesinden sonra yenilenebilir enerji kullanımını önemini daha da arttırdı. Fakat çoğu kişi şimdilerde bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyor ya da görmek istemiyor. 3036'dan gelen zaman yolcusu, insanlığın bu döneminde yenilenebilir enerji sektöründe açılacak işlerin korkaklara göre olmadığını ekleyerek, rüzgar türbinlerine, yansıtıcı aynalara ve güneş panellerine ayrılan ve kilometrelerce süren geniş alanlarımız var. Yenilenebilir enerji sektörü bu bölgelerde yaşayan insanların çalışabileceği nadir işlerden bir tanesi olsa da gerçekten de çok tehlikeli diyerek açıklamasını sonlandırıyor. Bu açıklamalardan sonra zaman yolcusu bir daha ortada görünmüyor ve bir daha yayına çıkmıyor. Kişiyle ilgili ne olduğu ise hala bir merak konusu. Bir diğer zaman yolcusu ise 2300 yılından geldiğini söyleyen Gerald Gardner'dır. Bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştur. Çoğu insanlar anlatılan hikayelere inanmıyor. Çoğumuza ise zaman yolcularının açıklamaları uçuk bir hayal gibi geliyor ama merak edip okuyanlar, dinleyenler de çok olduğu gibi bir gerçek. Gerald Gardner yaklaşık 300 yıl ileriye 2300 yılına gittiğini söyleyen, zaman makinesi ve gelecekte yaşayanlarla ilgili ilginç bilgiler vermiş biridir. Adam kendini zaman yolcusu olarak tanımlamıştır.
1977'de İngiliz hükümeti için çalışmaya başladığını, 1988'de bir insan içine çekecek deneysel bir teknoloji üzerine çalıştığını açıklamıştır. Yolculuğu için 2,3 milyon sterlin verdiğini söyleyen Gardner, daha sonra Los Angeles'ta su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği 2300 yılına gönderildiğini söyledi. Gardner, zaman yolcusu makinesinin 30 fit çapında büyük bir küre olduğunu söylemiştir. Makinenin içine girdiğinde bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, başlangıçta öldüğünü düşünmüştür ama hiçbir şey hissetmemiştir. Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner, yüzen şehirler gördüm. Çünkü 24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirdi. Yerden 6000 fitte uzaklıkta olduğunu açıkladı. Gardner, 2300 yılında şehirlerin güçlü bir bilgisayar tarafından yönetildiğini, kanunların olmadığı bir uygarlık olduğunu ve bilgisayarların insanları izleyebildiği bir rehber olduğunu söyler. Gardner, eğer bilgisayar potansiyel olarak suçlu bulması kabul edilirse suçlu geçici olarak çalışma kampına gönderilir. Normların kırılması o kadar şiddetliyse, bilgisayarlar onları topluma yeniden entegre olmayacağını kabul etmiş sayılırsa, suçlunun bilincini bir bilgisayara yükleyecek ve hayatlarının geri kalanlarını bir tür sanal durumda yaşayarak açıklamasını yaptı. Gardner, 2300 yılı ile ilgili para ya da banka yok ve gelecekte savaş olmadan yaşamak için güzel bir yer gibi görünüyor dedi. 24. yüzyılda 3 yıl yaşadıktan sonra eve gönderilen Gardner, yapabilseydim daha uzun kalacaktım diyerek ağlamaya başlamıştır. Ayrıca Gardner, 24. yüzyıldan kalma eserleri olduğunu söyledi. Ancak bunları ikinci bir videoda göstereceğini de açıklamıştı. Fakat Gardner'ın o videosu hiçbir zaman için gelmemiştir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.